Her ne kadar artık günümüzde bağlantı epiteli ve bağ dokusu ataşmanına zarar vermeyen retraksiyon patlarını ve hidrofilik karakterdeki poliyeter veya A tipi silikon ölçü maddelerini tercih etsek de bazı durumlarda ekonomik nedenlerle retraksiyon kordlarını ve C tipi silikon ölçü maddelerini de kullanabiliyoruz. Kanal tedavisi ve post-kor uygulaması yapılmış santral dişte metal seramik bir kron için yuvarlatılmış shoulder tipi subgingival bir marjin oluşturuldu. Diş kesimi sonrası oluşan kanamayı durdurmak ve ölçüde marjin dış hattını net elde edebilmek için 1 mm çaplı retraksiyon kordu seçildi. Diş etindeki kan ve sıvı akışının retraksiyon ipini dışarı itmesi ve kordun sulcus içerisinde durmaması sık karşılaşılan bir sorun. Çözüm için en az 5 saniye A spatülü ya da itici ile ipin sulcus içinde bekletilmesi gerekli. Böylelikle içi boş sarmal biçimli kordun kanla dolarak ağırlaşması ve o alanda durması sağlanmalı. 5 dakika beklendikten sonra sızan kan ve sıvı spanç ile uzaklaştırılmalı ve C tipi puti karıştırılarak kaşığa yerleştirilmeli. Hasta ağzına dikey yönde tek bir hareketle yerleştirildikten hemen sonra donmayı beklemeden 1 mm sağa sola, öne ve geriye hareketler uygulanmalı. Böylelikle homojen kalınlıkta olması gereken akıcı kıvamlı ölçü maddesi için yer açılması sağlanır ve bistüri ile ölçü üzerinde kesim yapılmasına gerek kalmaz. Retraksiyon ipi çıkarıldığı gibi enjektörle akıcı ölçü maddesi önce marjin hattına, sonra tüm diş yüzeyine uygulanır ve artan madde kaşık içinde tüm oklüzel yüzlere az miktarda olacak şekilde boşaltılır. Sadece kesik dişlerin olduğu alanı değil, tüm ark boyunca sıkılması önemli. Kaşık ağza yerleştirildiğinde önce büyük bir kuvvetle bastırılmalı ve fazla ölçü maddesinin kenarlardan taşması sağlanmalı. Bu amaçla ritmik hareketlerle sağ ark ve sol ark üzerinde baskı oluşturmak faydalı. Ölçü sertleştikten sonra kaşık Fornix'ten uygulanan tek taraflı parmak hareketiyle serbestleştirilmeli ve çıkarılmalı. İdeal ölçüde ince bir akıcı ölçü maddesi tabakası elde edilmeli ve puti alttan rahatlıkla seçilebilmeli. Ölçü maddesi fazla konursa kaşığın ağza yerleştirilmesi sırasında taşamaz ve ince homojen kalınlık elde edilemeyebilir. Ayrıca basamak hattının da tam ve net olarak elde edilip edilmediği de kontrol edilmeli.